Herkese merhaba. Çiçekle Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün tek başına ana yemek yerine geçecek muhteşem bir yöresel yemek tarifi paylaştım. Gerçekten de tek kelimeyle harika, 10 numara diyebilirim. Muhteşem bir tariftir. Lütfen gönül rahatlığıyla deneyin. Eminim deneyenler çok beğenecek. Ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Normalde kırmızı etle yapılan bir ana yemektir. Ancak tavuklu bence kırmızı etten daha da lezzetli oluyor. Sıklıkla yapmış olduğum bir tariftir. O yüzden aynen bu şekilde vermiş olduğum püf noktalara uyarak güvenle deneyebilirsiniz. Muhteşem bir sonuç elde edeceksiniz ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Bunun garantisini vererek şimdi hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak 1 kilogram tavuk butu var. Öncelikle tavuk butların derilerini sıyırdıktan sonra uç kemiklerini kırdım ve hemen böyle bir çelik tencereye dizdim. Bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Bir yemek kaşığı dolusu soğuk su ilavesi yaptıktan sonra şimdi hemen tencerenin ağzını kapatıyorum. Ve ocağın orta gözünde en başından en sonuna kadar en kısık ateşte 45-50 dakika boyunca pişmesi gerekiyor. Ve göreceksiniz ki finalde bu butlar çok lezzetli olacak, tandır tadında olacak. Eminim çok beğeneceksiniz ve her zaman aynen bu şekilde yapacaksınız. Şimdi tavuklar ocakta yavaş yavaş pişerken ben de hemen pirinçleri hazırlıyorum. Toplamda 2 su bardağı pirinç kullandım. Pirinçleri bol suda güzelce yıkadıktan sonra üzerine soğuk su ilavesi yaptım ve kenarda bir miktar bekleteceğim. Butlar şu anda kısık ateşte pişiyor. Pirinçleri de hazırladım ve şimdi hemen sebzeleri hazırlamaya başlıyorum. Burada toplamda 3 tane patlıcan var. Yani ortalama 500 gram. Patlıcanları doğradım. Şimdi hemen patatesleri doğramaya başlıyorum. Toplamda 2 tane patates kullandım. Patatesler küçük olduğu için 2 tane kullandım. Eğer evdeki patatesiniz büyükse bir tane doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde halka halka doğradım. İsterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Evet, sebzeleri de hazırladım. Şimdi hemen tavukları kontrol etmek için kapağını açtım. Görmüş olduğunuz gibi en başından en sonuna kadar en kısık ateşte pişirdiğim için kesinlikle etler yanmadı. Hatta kendi suyunu çıkarttı. Eğer zor durumda kalırsanız bir miktar daha su ilavesi yapabilirsiniz. Ama mutlaka çelik tencere kullanmanız gerekiyor. Bu önemlidir tavuklar için. Butlar pişmeye devam edecek. Yine en kısık ateşte. Gerçekten de çok lezzetli olacak. Finalde göreceksiniz. Ben de bu arada hemen doğramış olduğum sebzeleri kızartmaya başlıyorum. Patatesleri kızarttım. Ardından da hemen patlıcanları kızartacağım. Eğer isterseniz havuçta kızartabilirsiniz. Çok güzel yakışacaktır. Hemen patatesten sonra havuçları da kızartabilirsiniz. İsteğe bağlıdır. Evet, artık patlıcanları da kızarttık. Bu arada gerçekten de çok lezzetli bir yemektir. Onu da hemen söylemek istiyorum. Yanına ancak bol salata, kaşık salatası olabilir, mevsim salatası olabilir, hiç fark etmez. Veya turşu da çıkartabilirsiniz. Bol yoğurt veya ayranla servis edebilirsiniz. Yanına başka bir şeye gerek yok. Gerçekten de tek başına doyuran muhteşem yemeklerden bir tanesidir. Sebzelerin tamamını kızarttım. Şimdi hemen pirinci bir miktar kavuracağım. Öncelikle bir tavaya bir yemek kaşığı tereyağı aldım. Şöyle 1-2 dakika boyunca çevirdikten sonra hemen ocağın altını kapattım.
Kapatmadan önce de 1,5 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığından birazcık fazla da karabiber ilavesi yaptım. Ve şimdi hemen ocağın altını kapatıyorum. Tavuk butlarını hemen kontrol ediyorum. Gerçekten de çok güzel oldu. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi de kızarıyor ve bol miktarda da suyunu verdi. Sadece ben 1 yemek kaşığı dolusu soğuk su ilavesi yapmıştım. Ama dediğim gibi gerekirse 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı daha su ilavesi yapabilirsiniz. Yapışmaması için dibine. Gerçekten de çok lezzetli olacak. Şimdi hemen üstüne bir miktar tereyağı ilavesi yapıyorum. Ocağın altı şu anda en kısık ateşte. Ortama 1 tatlı kaşığına yakın tereyağı ilavesi yaptım veya 1,5 tatlı kaşığı diyebilirim. Üstüne baharatlarını ilave ediyorum. Zaten ilk başta tuz ilavesi yapmıştım. Şimdi bir miktar kırmızı toz biber ve karabiber ilavesi yaptım. Kızartmış olduğum patatesleri de hemen üstüne diziyorum. Kızartmış olduğum patlıcanları da hemen üstüne serdikten sonra pirinçlerini ilave ediyorum. Pirinçleri sadece bir 2 dakika kavurmuştuk. 2-3 dakika tereyağında kavurmuştuk. Şimdi hemen en üst katmanına bu şekilde seriyorum. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. Eğer malzemeler çok olmuş olsaydı, yani çok az miktarda malzemeler kullandım. Şimdi bu pirinci serdikten sonra üstüne yine bir sergi daha patates, bir sergi daha patlıcan, ardından yine pirinç sererdim. Bu şekilde katmanlı yapacaktım ama malzemeler az olduğu için bu şekilde yaptım. Pirinçleri serdikten sonra şimdi hemen kaynar suyunu ilave ediyorum. 2 su bardağı pirinç kullanmıştım. 1,5 bardak da kaynar su ilavesi yaptım. Bu miktarlar yeterli olacaktır. Şimdi hemen ocağın altını kıstım ve yaklaşık olarak 45 dakika veya 35 dakika boyunca, ama en kısık ateşte olması gerekiyor. Ocağın orta gözünde en kısık ateşte 45 dakika boyunca kalacak. Evet, aradan yaklaşık olarak 35 dakika geçti ama lütfen kontrol edelim. Belki de 25 dakikanın içerisinde pişecektir. 15 dakika bile olabilir. Çünkü bu çelik tencerenin kalitesine göre bu süreler değişebilir. Suyunu ara ara kontrol edelim. Ben şimdi ocağın altını kapattım. Şimdi servis edeceğim ama servis etmeden önce bu şekilde karıştırıp ardından üstünü bir örtüyle güzelce sarıp yaklaşık olarak 20 dakika bekletmenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle yemek daha güzel dinlenmiş olacak. Ama benim zamanım olmadığı için şu anda hava kararmaya başladı. Kış aylarında bizim ışık sorunumuz var maalesef. Şimdi hemen servis edeceğim ama dediğim gibi ocaktan indirdikten sonra yüzeyini güzelce karıştıralım. Ve ardından da güzelce sarıp 15-20 dakika beklettikten sonra servis edelim. Tencereden kolay çıkması için birazcık salladım. Ve şimdi hemen yavaş yavaş ters çeviriyorum. Yemeği görmüş olduğunuz gibi muhteşem oldu.
gerçekten de çok lezzetli bir yemek. Ama biraz dinlendirseydim daha iyi olacaktı tabii ki de. Şimdi hemen masayı hazırlıyorum. Yanına ben kaşık turşusuyla servis edeceğim. Kanalımda biliyorsunuz tarifi vardı. Milyon izlenmiş bir tariftir. Eğer isterseniz açıklama kısmına linkini bırakacağım. Orayı tıklayıp izleyebilirsiniz. Çok lezzetli bir turşudur. Ve bol köpüklü ayranla da servis edeceğim. Yine bol köpüklü ayran tarifi de kanalımda mevcuttur. Şöyle yakından yemeği göstermek istiyorum. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Etler çok lezzetli. Patlıcanlar da çok lezzetli oldu. Pirinçler de tane tane oldu. Biraz sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. Hiç düşünmeden yapabilirsiniz. Gerçekten de muhteşem bir ana yemektir. Görmüş olduğunuz gibi tavuklar çok güzel pişti. Çünkü en başından en sonuna kadar işlemimizin en başında ocağa koyduk. Böylelikle kısık ateşte yavaş yavaş pişti ve aynen lokum gibi tandır tadında oldu. Güvenle deneyebilirsiniz. Aynen bu şekilde vermiş olduğum püf noktalarına uyarak şimdi hemen diğerini göstermek istiyorum. 10 numara bir yemektir. Gerçekten de yapımı da çok basit. Sadece püf noktalarını verdiğim için video birazcık uzamış oldu. Ama benim vermiş olduğum iş planına uyarsanız çok kolay bir şekilde bu yemeği yapacaksınız. Tavuğu ilk başta ocağa koyduk. Kısık ateşte yavaş yavaş pişti ve görmüş olduğunuz gibi aynen böyle tandır gibi oldu. Ardından da diğer işlemleri yaptım. Dediğim gibi benim vermiş olduğum iş planına uyarsanız ve vermiş olduğum püf noktalara uyarsanız böyle muhteşem bir sonuç elde edeceksiniz. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.